Herkese selamlar arkadaşlar. Biliyorsunuz kısa bir süre önce PlayStation 5 Pro tanıtıldı. Özellikle benim gibi oyun konsol tutkunlarını veya oyuncuları çok da mutlu eden, tatmin eden bir sunum olmadı açıkçası. Sadece GPU tarafındaki geliştirmeyle birlikte karşımıza çıktı biliyorsunuz. Ancak bu videoda konuşacağımız konu bir sonraki aşama, yani PlayStation 6'yı tamamen ilgilendiren bir konu. Sony tarafında PlayStation 6'nın işlemci üreticisi konusundaki tercihi netleşti. Şimdi bu konuya değinmeden önce arkamda da görmüş olduğunuz gibi PlayStation 1, 2, 3, 4 ve 5 bütün konsollar mevcut. Bu konsollarda hangi işlemci üreticileriyle devam etmiş Sony ve PlayStation 6'da hangi işlemci üreticisiyle neden devam edecek veya diğerini neden seçmedi, birazcık onlardan bahsedeceğiz. Şimdi ilk olarak PlayStation 1 ile başlamak istiyorum. PlayStation 1 biliyorsunuz oyun konsollarının aslında dönüm noktalarından bir tanesiydi. Bu konsolla birlikte MIPC R3000A isimli bir 32 bitlik RISC işlemcisi kullanılmıştı. Yani baktığımız zaman bugün günümüzde Nvidia, AMD, Qualcomm vesaire biliyoruz, ancak şu anda hiçbirimizin neredeyse bilmediği bir mikroprosesör, yani mikro işlemci üreticisi bu işlemciyi dahil etmişti. LSI Logic Corporation isimli bir marka, bir şirket PlayStation 1'in ilk işlemcisini yapmış ve bakıldığı zaman 1 milyon transistörden oluşan, onun dışında 33.8 MHz'lik bir işlem hızına sahip bir işlemciymiş arkadaşlar. 4 KB'lık cache belleği, yani CPU tarafında, işlemci tarafında 4 KB'lık bir bellekle birlikte geliyormuş. Buna ek olarak da sistem tarafında 2 MB'lık bellek depolama alanı sunuyormuş. Edo DRAM isimli bir türde 2 MB'lık bir belleğe sahipmiş arkadaşlar ve 1 MB'lık buffer size, yani tampon bellek alanı da varmış burada. CPU tarafında da 512 KB ile devam edilmiş. Grafik birimine baktığımızda ise sadece 1 MB'lık VRAM, yani grafik biriminin sahip olduğu bellek kapasitesi 1 MB'mış ve yine Toshiba tarafından dizayn edilen ve Sony'ye ait olan bir 32 bitlik grafik ünitesinden bahsediyoruz. Burada dediğim gibi 1 MB'lık grafik birimi belleği, 2 KB'lık texture, yani kaplama cache alanı, 132 MB/saniyelikte bir band genişliği varmış arkadaşlar. Yani PlayStation 1'de kullanılan donanım bu şekildeymiş. Şimdi burada baktığımızda PlayStation 1 cephesinde ilk işlemci üretimi dediğim gibi AMD veya Intel gibi bir marka tarafından değil, başka daha küçük bir marka tarafından geliştirilmiş. PlayStation 2'ye geçtiğimizde ise artık bizim de birazcık böyle işlemcilerle haşır neşir olduğumuz döneme denk geliyoruz. Sony ve Toshiba'nın birlikte geliştirdiği Emotion Engine Graphic Synthesis, bu da tabii ki grafik birimi tarafı, Emotion Engine işlemcisiyle birlikte PlayStation tarafında konsola tamamen özelleştirilmiş bir işlemci karşımıza çıkmış. Dediğim gibi Sony ve Toshiba'nın ortak çalışması olan bu işlemci yine MIPC 3 R5900 tabeli üzerine kurulan Emotion Engine işlemcisiydi ve 294 MHz'lik, yaklaşık 295 MHz'lik bir frekans hızına sahipmiş. Yeni nesillere bakıldığında da 299 MHz'e kadar çıkartılabilmiş. 250 nanometre CMOS üretim mimarisiyle geliştirilmiş ve 65 nanometreye kadar küçültülmüş bu işlemci. 13 milyon transistörle üretilen bu işlemcide ilerleyen nesillerde, yani Sony PlayStation 2'nin 7500 serisine gittiğimizde Emotion Engine ve Graphic Synthesis, yani grafik sentezleyici grafik birimiyle birlikte burada aslında 53,5 milyon transistöre kadar yükseltilmiş. Tabii bu 7900, yani PlayStation 2'nin 7900 serisine gittiğimizde de 65 nanometreye kadar küçültülmüş arkadaşlar işlemciler ve 64 bitlik mimariye geçilen ilk yapılardan bir tanesi olmuş oyun konsolları noktasında. Şimdi baktığımızda PlayStation 2 özellikle çıktığı dönemde PlayStation 1 ile PlayStation 2 arasındaki grafik geçişinde insanları gerçekten hayrete düşüren bir nesil olmuştu. Ancak PlayStation 3'e geçtiğimizde PlayStation 3 özellikle Cell mimarisiyle beraber oyun geliştiricilerini çok zorlayan, oyun dünyasını gerçekten ortadan ikiye bölen bir işlemci mimarisi oldu. IBM, Toshiba ve Sony'nin ortak yapımı bu işlemci alışık olduğumuz x86, x64 mimarisi gibi mimarilerin tamamen dışında oyun geliştiriciler için yepyeni bir okyanus oldu aslında bakarsanız. Ve oyun dünyasında özellikle o jenerasyonda PlayStation 3'ün eksklusif oyunlarının ne kadar iyi olduğunu gördük. Ancak multi platform, yani hem Xbox 360'a çıkan oyunlarda hem PlayStation 3'e çıkan oyunlarda ise bu işlemcinin veya bu mimarinin birazcık geride kaldığını gördük ki burada özellikle Xbox 360'ın multiplatform oyunlarda daha başarılı oluşu onu gösteren sebeplerden bir tanesiydi. Ancak günümüze geldiğimizde ise PlayStation 3'te kullanılan bu Cell mimarisinin artık bugün o PlayStation 3'teki efsane oyunlara uzaktan bakmamıza sebep olduğunu görüyoruz. Çünkü emülatörler bile başta olmak üzere geri uyumluluk konusunda PlayStation 3 tamamen kendine özel bir alanda kaldı. Yani oyunları portlanmıyor, oyunları remake edilmiyor, remaster olmuyor gibi baktığımız durumlarda gerçekten üzücü.
2024 senesinde ben bugün Metal Gear Solid 4'ü yeniden oynamayı gerçekten çok isterdim. Ama Cell mimarisiyle geliştirilen bu oyun bugün x86'ya evrilmiyor, çevrilemiyor veya geliştiriciler bunun için ciddi bir efor harcamıyor. Çünkü x86 ile Cell mimarisi arasındaki teknik farklılıklar bunu ya çok zor ya da uğraşmaya değmez bir hale getiriyordu. Şimdi Cell işlemcisine baktığımız zaman Cell mikro işlemcisi aslında Super Processing Elements ismiyle geçen birden fazla çekirdeğin oluşturduğu bir işlemciydi arkadaşlar. Ve PlayStation 3 özelde o dönemlerde süper bilgisayar işlemcisi olarak da gerçekten konuşulabiliyordu. Bu işlemci 204.8 ya da yaklaşık şöyle söyleyeyim 205 gigaflops işlem hızına erişebilen şahane bir işlemciydi ve bu çift işlem modunda birlikte 15 gigaflops seviyelerine kadar ulaşabiliyordu. Bellek tarafına baktığımızda ise PlayStation 3 tarafında 256 MB'lık özel bir bellek mimarisi vardı. Rambus XDR DRAM olarak konuşulan ve daha güçlü ya da bizim o dönem alışık olduğumuz RAM sistemlerinden daha farklı bir sisteme sahipti aslında bakarsanız. L1 seviyesinde 64 KB'lık, L2 seviyesinde 512 KB'lık bir bellek cache kapasitesine sahipti. Ayrıca her SPA içinde yani Synthetic Processor Elements denen birimlerin altında da 256 KB'lık bir bellek cache alanı bulunuyordu. Ve bununla beraber bu işlemci toplamda 307 gigabit bölü saniyelik band genişliğine ulaşabiliyordu. Bu gerçekten önemli. Şimdi grafik birimine baktığımızda ise Nvidia'nın ilk kez bir oyun konsolu için, en azından PlayStation ekosistemi içinde Nvidia'nın varlığını ilk defa görüyoruz. Burada RSX adı verilen Reality Synthesis yani bu isimle birlikte üretilen GPU ile beraber Nvidia'nın o dönemki G70 mimarisi aslında konsola yerleştirilmişti. Bu GPU 500 MHz'lik frekans hızına sahipti ve 256 MB'lık GDDR3 tipi RAM'lerle birlikte geliyor. Bu RAM miktarının da 650 MHz'lik bir hıza sahip olduğunu söylemek lazım. Effective Transmission Rate yani efektif aktarım hızında da 1.3 GHz'e kadar anlık olarak peak yapabilen bir işlemciden bahsediyoruz ve flopping point noktasında da 192 gigaflops'luk bir kapasiteye sahip olan bir işlemci. PlayStation 3'ü özel yapan şeylerin başında arkadaşlar bu işlemci mimarisi geliyordu. Sony tarafı bu oyun konsolunu tamamen kendine özel, tamamen kapalı bir oda haline getirdi. Ve özellikle birinci partilerdeki oyunların kalite farkıyla üçüncü partilerde çoklu platform yapılan oyunların arasındaki kalite farkı zaten bunları göstermiş oldu. Yani bugün bir Metal Gear Solid 4, Uncharted serisi, o dönemlerde Haze veya Layer gibi oyunlarla beraber PlayStation 3 neler yapabileceğini göstermiş oldu aslında bakarsanız. Sony PlayStation 4 ile birlikte artık o geliştiricilerin üzerindeki yükü de biraz alabilmek adına x86 mimarisine geçiş yaptı. Şimdi derseniz PlayStation 4'te biz neler gördük? 5'e doğru olay nasıl evrildi? Birazcık da ona bakalım. PlayStation 4'e geldiğimizde Sony'nin tercihi AMD'den yana olmuş ve bu konsolla birlikte yarı custom yani yarı özelleştirilmiş olan 8 çekirdekli AMD'nin X86-64 Jaguar işlemcisine geçiş yapılmış. Ve burada PlayStation 4 ve 4 Pro modellerinde bunlar kullanıldı. PlayStation 4 modelinde 1.6 GHz'lik bir frekans hızı sunuyormuş arkadaşlar ve bu işlemci bir overclockla birlikte PlayStation 4 Pro serisinde 2.13 GHz hızına çıkmış. PlayStation 4'ün grafik birimine geldiğimiz zaman tamamen özelleştirilmiş bir grafik biriminden bahsediyoruz. Burada yine AMD imzası var. PlayStation 4 ve Slim modellerinde 800 MHz'de çalışan 18 işlem birimiyle birlikte toplamda 1.84 teraflops işlem gücüne sahip olan bir grafik birimi kullanılmış. PlayStation 4 Pro'ya geçtiğimizde ise buradaki grafik birimi yani bu APU 36 işlem birimine yükseltilmiş 911 MHz'lik frekans hızına ve 4.19 teraflopluk bir güce erişmiş arkadaşlar. Ve bu noktada da PlayStation ekibinin yani Sony'nin işlemci tercihi noktasında AMD'den yana yürüdüğünü görüyoruz. Peki PlayStation 5? PlayStation 5'e baktığımızda ise zaten hepimizin bildiği üzere Xbox Series X, daha doğrusu Xbox Series ile beraber aynı işlemci birimini kullandığını, aynı mimari, Zen 2 mimarisini kullandığını görüyorsunuz. Ve grafik birimi noktasında da yine AMD imzasıyla birlikte karşımıza çıktılar. Ve son dönemde PlayStation 5 Pro'ya da baktığımızda yine AMD ile devam ettiğini görmekteyiz. Şimdi gelelim PlayStation 6'ya. Şu ana kadar PlayStation ailesinin içinde genel olarak Toshiba, IBM ve Sony'nin ortak yapımı işlemciler, Nvidia'nın grafik birimi ve AMD'nin işlemci ve APU'larını gördük. Peki PlayStation 6'da neler olacak? Birazcık da ondan konuşalım isterseniz. 2022 yılında Sony tarafından başlatılan bir ihale var ve bu ihaleyle birlikte AMD, Intel ve Broadcom gibi markalar
PlayStation 6'nın işlemci üreticisi olmak için kıyasıya bir mücadele içine girmiş. İlk kısımlarda Broadcom'un elendiği tabii ki ortaya çıkmış ve son düzlüğe geldiğimizde ise Intel ve AMD arasında bir mücadele başlamış. PlayStation 6'nın tedarikçisi, işlemci tedarikçisi ve üreticisi olmak adına ve sonuçlara göre de PlayStation ekibi ve Sony PlayStation 6'yı AMD'ye emanet etmiş. Peki bunun arkasındaki sebepler neler veya bizleri neler bekliyor? Şimdi ortaya çıkan haberlere göre özellikle Reuters'taki haberleri çok dikkatli bir şekilde okuyup anlamaya çalıştım. Ortaya çıkan haberlere göre bunun çeşitli sebepleri var. Birincisi Sony son 2 jenerasyondur AMD ile yoluna devam ediyor ve geriye uyumluluk konusunda birazcık AMD'de devam edip işi böyle güvende tutma hevesinde gibi anlıyorum ben. Ancak burada geriye uyumlulukta arkadaşlar yine söyleyeceğim. Maalesef PlayStation 3'ü bunun tamamen dışında tutmanız gerekecek. PlayStation 4, PlayStation 5 oyunları işte bir şekilde PlayStation 1 ve PlayStation 2 oyunlarının geriye uyumluluk konusunda PlayStation 6'da herhangi bir sorun yapmasından çekiniyormuş Sony ekibi. Bence buradaki en büyük çekincelerinin PlayStation 3 oyunları olması gerekirdi ama olsun, yine PlayStation 6'nın geriye uyumlu olması, en azından bu dönemki oyunları desteklemesi çok önemli. Benim burada şöyle bir düşüncem var. Intel'le de olsa, AMD'le de olsa x86 mimarisi üzerinde gidecek bir konsolda geriye uyumluluk neden olmasın diye düşünüyorum ama Sony'nin böyle bir çekincesi varmış. Aslında işini birazcık sağlam almış. Sonuçta PlayStation 4 ve PlayStation 5 serisinde AMD ile çalıştılar. Bir diğer gerekçeye baktığımız zaman aslında işin birazcık ticari noktalarına kaçıyor. Çünkü Intel'in buradaki beklentisi, özellikle cihaz satışlarındaki kar marjı beklentisi, okuduğum haber ve kaynaklara bakacak olursak AMD'nin çok çok üzerindeymiş. Ben Intel'in kar marjları konusunda çok beklentili bir şirket olduğunu zaten biliyorum. Şaşırtıcı olmadı benim için. Özellikle bilgisayar üreticilerinin birçoğu da AMD'nin baskın olduğu dönemde özellikle Ryzen işlemcilerinde kar marjı sebebiyle işlemci tercihlerini AMD'den yana yaptıklarını biliyorum. Ben buna çok tanık oldum. Huawei'de de birçok model bu şekilde gerçekleşmişti. Şimdi PlayStation 6 tarafında Intel'in kar marjı beklentisi AMD'nin çok üzerindeymiş ve bu sebeple aslında Sony'nin AMD'yi tercih etme gerekçelerinden bir tanesi haline gelmiş doğal yollarla bakıldığı zaman. Ve dediğim gibi bunların toplamında tabii ki arka plandaki diğer gerekçelere baktığımızda işlemci üreticilerinin oyun konsolundaki kar marjı aslında düşündüğümüzün daha altındaymış. Ancak sanırım Intel burada birazcık beklentiyi veya çıtayı birazcık yukarıya taşımış. AMD de sanırım PlayStation 4 ve 5 tarafındaki işbirliğini bozmamak adına ya da oradaki başarıyı bozmamak adına bu kar marjını daha aşağıda tutmuş diyebilirim. Yine okuduğum kaynaklara bakacak olursak bir konsolun özellikle ilk 4-5 yıllık serilerinde ya da yıllarında 50 milyon satış hedefleri olan bir ürün grubu olduğu ortaya çıkıyor. Ve aslında burada uzun vadeye yayıldığında markalar beklentilerini veya kar marjlarını aslında elde edebiliyor duruma gelebiliyorlar. Ancak Intel'in burada kaybı şu olmuş arkadaşlar. Intel bugün PlayStation 6'yı bünyesine katabilseydi veya PlayStation 6'nın işlemci tedarikçisi olmayı başarabilseydi ortaya çıkan iddialara göre yaklaşık 30 milyar dolarlık bir gelir havuzu veya bir kar marjını elde edecekmiş ama maalesef bunu kaçırmış. Şimdi toparlamak gerekirse PlayStation 6'da yine bir AMD işlemciyle devam edileceği artık kesinleşti diyebiliriz tabii. Son dakika bir sürpriz olmayacaktır büyük bir ihtimalle. O yüzden PlayStation 6'da AMD işlemci var şeklinde artık bu cümlemizi sonlandırabiliriz. Ve tabii şunu da düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz 5 konsol, PlayStation 1, 2, 3, 4, 5. Hiçbirinde Intel imzası yok. Yani Intel aslında kazanamayacağı bir savaşa girmiş gibi görünüyor. Veya bugün kazanamadığı bir savaşın daha önce içinde olmadı mı? PlayStation 4 için girmedi mi bu ihaleye? PlayStation 5 için girmedi mi ihaleye? Nerede kaybetti? Nasıl kaybetti? Bunlara bakması lazım ama görünen o ki bir jenerasyon daha oyun konsolları içinde, en azından PlayStation'ın içinde Intel işlemcileri görmeyeceğiz. Microsoft tarafında yeni nesil Xbox'ta ne olur onu bilmiyorum ama benim tahminim yine hem Sony hem Microsoft el ele gidecektir bu konuda. Yani oyun konsolları noktasındaki dominasyon AMD tarafında devam edecektir diye düşünüyorum. Peki sizin PlayStation 6 ile alakalı beklentileriniz neler? PlayStation'ın bütün ailesiyle alakalı gelişimi nasıl yorumluyorsunuz? Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve oyun seven arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.